Hepimiz bir yanılsamanın peşinde sürüklendik. 10 yıllardır teleskoplarımızı, bütçelerimizi ve en önemlisi hayallerimizi o paslı, soğuk ve cansız kızıl gezegene sabitledik. Mars'ın bizi kurtaracağını, ikinci evimiz olacağını düşündük. Ama bugün size aslında yanlış yöne baktığımızı kanıtlayacağım. İnsanlığın geleceği toprağın altında değil, bulutların üzerindeydi. Mars'ın en büyük sorunu aslında bizi yavaş yavaş öldürecek olmasıdır. Düşük yerçekimi kemik yapımızı bozar, kaslarımızı eritir ve bağışıklık sistemimizi çökertir. Oraya gidenler bir daha asla dünyaya dönemeyebilir. Ama hemen yanımızda bize Mars'tan çok daha yakın bir dev var. Venüs. Evet, Venüs'ün yüzeyi kurşunu saniyeler içinde eriten bir fırındır. Atmosfer basıncı bir okyanusun 9 metre dibindeymişsiniz gibi sizi ezecek güçtedir. Ama yüzeyden yukarıya yaklaşık 50 kilometre tırmandığınızda işte orada her şey değişiyor. Bilim dünyasının en iyi saklanan sırlarından biriyle karşılaşıyoruz. Gezegenin altın kuşağı. NASA'nın HAVOK projesi aslında bir delilik değil, saf bir mühendislik harikasıdır. Venüs'ün 50. kilometresinde atmosfer basıncı 1 bardır. Yani tam olarak şu an içinde bulunduğunuz odanın basıncıyla aynı. Sıcaklık mı? 20 ile 30 derece arasında. Burası tam güneş sisteminde dışarıda bir koruyucu kıyafet olmadan sadece bir oksijen maskesiyle durabileceğiniz tek yerdir. En büyük kozumuz ise yerçekimi. Venüs, dünyanın %90'a kadar yerçekimine sahip. Bu ne anlama geliyor biliyor musunuz? Venüs'teki gök şehirlerinde doğan bir nesil fiziksel olarak tıpkı bizim gibi kalacak. İnsanlık formunu kaybetmeyecek. Kemikleri asla erimeyecek. Onlar hala dünyaya geri dönebilecek kadar güçlü kalabilecekler. Peki o meşhur sülfürik asit bulutları? Hikaye burada daha da ilginçleşiyor. Mars'ta atmosferin delinmesi saniyeler içinde ölüm demektir. Ama Venüs'ün yoğun atmosferinde devasa zeplinlerimiz dış yüzeye teflon veya benzeri polimerlerle kaplandığında asit bir tehdit olmaktan çıkar. Bir sızıntı olsa bile iç ve dış basınç eşit olduğu için balon sönmez. Tamir etmek için günleriniz hatta haftalarınız olur. Bu uzaydaki en güvenli yerleşim alanıdır. Güneş panellerimiz hem doğrudan güneşten hem de aşağıdaki yansıtıcı bulutlardan gelen ışığı toplayarak devasa bir enerji döner sermayesi oluşturacak. Süper rotasyon rüzgarları sayesinde şehrimiz gezegenin etrafında her 4 günde bir turlayabilecek. Sabit bir vatanımız olmayacak, biz göçmen bir medeniyet, gökyüzünün efendileri olacağız. Belki de topraktan kopmanın vakti gelmiştir. Belki de kaderimiz her zaman hayalini kurduğumuz o bulutların içinde gizlenmektedir. İnsanlık olarak bir saplantının kurbanı olduk. Yıllardır kızıl gezegenin tozlu tepelerine, kurumuş nehir yataklarına bakıp işte orada bir hayat vardı diye fısıldıyoruz. Mars bizim için romantik bir yalnızlık simgesi haline geldi. Ama bugün o romantizmi bir kenara bırakıp gerçeklerle yüzleşme vakti. Mars bizi bekliyor olabilir ama Mars bizi sevmiyor. Mars bizi yaşatmak istemiyor. Gerçek sığınağımız yüzyıllardır korkuyla baktığımız, adını aşk tanrıçasından alıp karakterini cehennemden çalan o devasa fırının içinde saklı, Venüs'te. Bu hikaye aslında bizim için 1960'larda Soğuk Savaş'ın en karanlık dönemlerinde başladı. Amerikalılar gözlerini Ay'a dikmişken Sovyet mühendislerin çok daha çılgın bir hedefi vardı. Gezegenlerin efendisi dedikleri Venüs'ü fethetmek. Ama o zamanlar kimse o turuncu bulutların altında ne olduğunu tam olarak bilmiyorlardı. Bazı bilim insanları Venüs'te devasa tropikal ormanları ve uçsuz bucaksız okyanuslar hayal ediyordu. Sovyetler Venera 1 aracını gönderdiklerinde aslında bir cennete gittiklerini sanıyorlardı. Ne kadar da yanılıyorlardı. Venera serisi insanlık tarihinin en pahalı ve en disiplinli intihar saldırısıydı. Gönderilen ilk araçlar atmosferin üst katmanlarına değer değmez devasa bir el tarafından ezilmiş bir teneke kutu gibi paramparça oldu. Sovyet mühendisler şaşkındı. Basıncı hafife almışlardı. Her seferinde daha güçlü, daha zırhlı, daha ağır araçlar yaptılar. Sonunda Venera 7 ile cehennemin zeminine dokunmayı başardılar. Ama sadece 23 dakika hayatta kalabildi. O 23 dakika boyunca gönderilen sinyalleri bize bir gezegen değil, bir fizik kuralları mezarlığını tarif ediyordu. Tarihler 1 Mart 1982'yi gösterdiğinde Venera 13 cehenneme en uzun süre direnen kahraman olacaktı. Tam 127 dakika. Sadece 2 saatlik bir ömür için milyonlarca ruble ve yıllarca süren emek. Araç yere indiğinde dışarıdaki sıcaklık 457 dereceydi. Basınç ise dünyadaki deniz seviyesinden 90 kat daha fazlaydı. Eğer o an orada duruyor olsaydınız
üzerinizdeki hava bir gaz gibi değil, yoğun bir sıvı gibi hissettirecekti. Kemikleriniz saniyeler içinde un ufak olacak, bedeniniz o yoğun asitli sıcaktan buharlaşacaktı. Peki, madem bu kadar korkunç, neden hala Venüs diyoruz? Neden Mars'ın o sessiz huzuru yerine bu kaosu seçiyoruz? Çünkü Venera 13'ün gönderdiği o sarımtırak, puslu fotoğraflar bize bir şeyi kanıtladı. Venüs, dünyanın ikizidir. Aynı kütle, aynı boyut, aynı yerçekimi. Mars'ta yaşlanmak, bir insanın çocuklarının büyümesini izleyememesi demektir. Çünkü düşük yerçekimi kalbinizi, kaslarınızı ve kemiklerinizi bir kum saatindeki kumlar gibi boşaltabilir. Marslı bir nesil asla dünyayı ziyaret edemez. Onlar başka bir türe dönüşür. Ama Venüs bizi biz olarak saklayabilir. Zihninizdeki o cehennem görüntüsünü silin. Yüzeyden yukarıya doğru asit yağmurlarının içinden geçerek 50 kilometre yükselin. Burası altın kuşak. Burada hava sıcaklığı 25 derece. Basınç ise tam olarak 1 bar. Güneş sisteminde dünya dışında astronot kıyafeti olmadan sadece bir tişörtle durabileceğiniz tek yer. Tek bir şartla. Ayaklarınız yere basmadan. Şu ana kadar hep savunmada kaldık. Venüs'ün asitlerinden kaçtık, basıncından saklandık ve gökyüzüne sığındık. Ama insanoğlunun doğasında kabullenmek yoktur. Fethetmek vardır. Peki bu devasa fırını gerçekten soğutabilir miyiz? O sülfürik asit denizlerini berrak okyanuslara, turuncu gökyüzünü ise masmavi bir ufka dönüştürebilir miyiz? Bu sadece bir bilim kurgu hayali değil. Bu fiziğin ve mühendisliğin sınırlarını zorlayan devasa bir gezegen mühendisliği projesi. Hazır olun. Şimdi Venüs'ü nasıl Dünya 2.0 yapacağımızı konuşacağız. Terraforming sürecine başlamadan önce dünyamızı tanımamız gerek. Venüs'ün iki büyük sorunu var. Aşırı karbon ve aşırı güneş. Gezegenin atmosferinin %96'sı karbondioksitten oluşmakta. Bu öyle bir yoğunluk ki ısı içeri giriyor ama bir daha asla dışarıya çıkamıyor. Venüs aslında bir termostat hatasıdır. İkinci sorun ise güneşten gelen devasa enerji yükü. Eğer Venüs'ü soğutmak istiyorsak önce güneşin o yakıcı elini gezegenin üzerinden çekmemiz gerekiyor. Bilim dünyasının en ciddi terraforming örneklerinden biri gezegenle güneş arasına devasa bir güneşlik yerleştirmektir. Lagrange bir noktasına, yani Dünya ve Venüs arasındaki o hassas denge noktasına yerleştirilecek devasa, ultra ince aynalardan bahsediyoruz. Bu aynalar güneş ışığının önemli bir kısmını geri yansıtarak Venüs'ü binlerce yıl süren bir gölgeye mahkum edecek. Sonuç ne mi olacak? Isı kaynağı kesilen Venüs yavaş yavaş soğumaya başlayacak. Sıcaklık 460 dereceden 30 dereceye düştüğünde atmosferdeki o yoğun karbondioksit kütlesi önce sıvılaşacak, sonra ise devasa bir kuru buz denizi olarak yüzeye çökecek. İşte o an gezegenin gerçek yüzüyle milyarlarca yıl sonra ilk kez karşılaşacağız. Ancak işimiz bitmedi. Sadece soğutmak yetmez. O karbonu bir şekilde hapsetmemiz gerekiyor. Carl Sagan'ın 1961'de önerdiği o meşhur planı hatırlayın. Venüs atmosferine genetiğiyle oynanmış devasa alg ve bakteri kitleleri püskürtmek. Bu mikroskobik savaşçılar atmosferdeki karbondioksiti yiyip oksijen kusacaklardı. Modern bilim artık bunun tek başına yetmeyeceğini biliyor. Ama bu mikroplar atmosferin kimyasını değiştirmek için öncü birliklerimiz olabilir. Karbonu kalsiyum ve magnezyumla birleştirerek kayalara hapsetmek, Venüs'ün gökyüzünü temizlemenin anahtarı olacak. Peki ya su? Venüs kupkuru bir çöl. Okyanusları nasıl geri getireceğiz sorusu geliyor bu sefer de. Cevap yine kozmik derinliklerde saklı. Asteroid kuşağı ve kuyruklu yıldızlar. Jüpiter'in yörüngesindeki buz devlerini, yani su dolu devasa buz kütlelerini yakalayıp Venüs'ün yörüngesine ittiğimizi hayal edin. Bu buz kütlelerini kontrollü bir şekilde atmosfere düşürerek gezegene trilyonlarca ton su pompalayabiliriz. Bir düşünün, bir yanda gölgede soğuyan bir dev, diğer yanda üzerine yağan devasa buz yağmurları. Venüs tarihinde ikinci kez büyük bir tufan yaşanacak. Burada duralım. Bu anlattıklarım size çok kolaymış gibi gelmesin. Bu süreç 10 yıl, 50 yıl değil, belki 500, belki 1000 yıl daha sürecek bir sabır testi. İnsanlık bu projeye başladığında sonucu torunlarının bile göremeyeceğini bilerek yola çıkacak. Ama bu türümüzün kozmik bir tanrıya dönüştüğü an olacak. Bu gezegeni yok etmek kolaydır ama bir gezegeni sıfırdan inşa etmek, işte bu bizim gerçek sınavımız. Peki değer mi? Mars'ı terraform etmek çok daha zordur. Çünkü Mars'ın bir atmosferi yok. Yerçekimi düşük ve manyetik alanı ölü durumda. Venüs ise her şeye sahip.
Sadece biraz bakıma ihtiyacı var. Kalın bir atmosferi var. Yani ham madde orada. Yer çekimi tam istediğimiz gibi. Venüs'ü bir kez soğutmayı başarırsak o atmosferi hayatta tutmak çok daha kolay olacak. Biz sadece bir gezegeni tamir etmiyoruz. Biz aslında bir dünyanın sigortasını oluşturuyoruz. Buraya kadar her şey kusursuz görünüyordu değil mi? Dev aynalarla güneşi dizginledik, buz dağlarıyla okyanusları taşıdık ve gökyüzünde yüzen şehirler kurduk. İnsan zekasının doğaya karşı kazandığı mutlak bir zafer gibi. Ama evren planlara uymayı sevmez. Fizik kuralları bizim mühendislik tablolarımızdan çok daha inatçıdır. Şimdi madalyonun karanlık yüzüne bakma vakti. Ya başaramazsak? Ya Venüs kendisini ehlileştirmeye çalışan bu küçük canlı türünü, yani bizi yutmaya karar verirse? Her şey o devasa güneşliklerle başladı, hatırlayın. Lagrange noktasındaki o aynalar Venüs'ün hayatta kalma halatıydı. Peki ya o halat koparsa? Teknik bir arıza, devasa bir güneş fırtınası ya da basit bir hesap hatası. Aynaların odağının kaydığını hayal edin. Binlerce yıldır soğumakta olan bu gezegene güneşin o devasa enerjisinin aniden geri döndüğünü düşünün. Bu bir fırının kapağını sonuna kadar açmak gibi değildir. Bu bir gezegenin saniyeler içinde infaz edilmesidir. Yani oluşan o yeni okyanuslar dakikalar içinde kaynamaya başlar. Atmosferdeki o hassas denge bir zincirleme reaksiyonuna çöker. Venüs kendisine yapılan müdahaleyi bir şok tedaviyle reddeder. Peki ya o meşhur gök şehirlerimiz, okyanusların üzerinde süzülen teknolojik cennetlerimiz? Venüs'ün atmosferi statik değildir. O, saatte 360 kilometre hızla esen devasa bir fırtına makinesidir. Süper rotasyon dediğimiz o devasa rüzgarlar bir gün beklenmedik bir türbülansla buluşursa ne olur? Şehirlerin dengesinin bozulduğunu, navigasyon sistemlerinin o yoğun asit bulutları arasında körleştiğini hayal edin. Binlerce tonluk bir yapının 460 derecelik o yüzeye doğru yavaşça ama durdurulmaz bir şekilde alçaldığını düşünün. Düşüş bir patlama gibi ani olmaz. Bu yavaş bir erime süreci olacak. Tıpkı Venera araçları gibi gök şehirlerinin de cehennemin dibine inmeden önce parçalanacağını hayal edin. Venüs bize bir ayna tutuyor dedik. O aynada gördüğümüz şey sadece bir gezegen değil, kendi kibrimizdir. Mars bir umut, Venüs ise bir uyarı. Eğer bir gün bu kozmik kumara girersek şunu unutmamalıyız. Evren bize yaşamak için bir yer vermez. Biz o yeri tırnaklarımızla kazıyarak alırız. Ve eğer bir saniye bile gevşersek o yer saniyeler içinde elimizden geri alınabilir. Venüs hala orada. Turuncu bulutlarının altında binlerce yıldır yaptığı şeyi yapmaya devam ediyor. Bekliyor. Belki bizi, belki de bizim hatalarımızı. Kolon defterinin bu bölümünde cehennemin kapılarını araladık. Bir sonraki yolculuğumuzda evrenin hangi karanlık köşesinde buluşacağımızı zaman gösterecek. Şimdilik gökyüzüne bakmayı ve sorgulamayı unutmayın.